binlerce kişinin çığlık attığı bir stadyumdasınız. Gitarın teline vurulduğu milisanede gökyüzüne devasa bir alev topu yükseliyor. Aynı anda yüzlerce ışık şovu oluşuyor. Müziğin etkisiyle kulaklarımız bayram ediyor. Baslar kafamızı titretiyor. Peki ama bu kusursuz senkron nasıl sağlanıyor? Hadi bugün bunu araştıralım. Herkese selam, ben Arif. Bugün sizlerle birlikte sadece müzik dinlemiyor, müziği bize ulaştıran o dev mühendisliğin kapılarını aralıyoruz. Günümüzde o devasa sahnelerde gördüğümüz hiçbir şey tesadüf değil. Klavyecinin bastığı bir tuş sahnede alev çıkartan bir yazılıma sahip olabilir. Bugün bir mikrofon ucundan başlayıp dijital mikserlere, amfilere, live array hoparlörlere ve oradan da ateş şovlarını kontrol eden timecode sistemlerine derin bir dalış yapıyoruz. Hazırsanız sahnenin arkasına geçelim. Olayın en temelinden, en basit halinden başlayalım. Ses. Konser alanına gittiğimizde kulaklarımızı sağır eden o pürüzsüz ses sihirli bir şekilde hoparlörden çıkmıyor. Çok katı bir sinyal zinciri var. Mikrofondan stage box'a, oradan ses mikserine, oradansa amfilere ve amfilerden de hoparlör zincirlerine aktarılmakta. Diyelim ki Ghost'un solisti Papa Emeritus mikrofona şarkı söylemeye başladı. Mikrofon bu akustik sesi elektrik sinyaline çevirir. Bu sinyal önce sahnede bulunan stage box dediğimiz kutulara girer. Oradan da yüzlerce metrelik kalın kablolarla veya günümüzde Dante gibi ağ protokolleri üzerinden dijital olarak tek bir ethernet kablosuyla seyircilerin en arkasındaki devasa front of house masasına varır. İşte o masa sesin beynidir. Ses mühendisi her enstrümanı burada ilmek ilmek işler. Dizlerini açar, baslarını dengeler, gerektiği yerde efektler uygular. Ancak mikserden çıkan ses hala çok cılızdır ve eğer direkt hoparlöre bağlarsanız bir fısıltıdan fazlasını duyamayabilirsiniz. İşte burada devreye ses amfileri girer. Amfileri kısaca anlatmak gerekirse bilgisayarımızdaki PCO'lar gibidir. Ancak çok daha agresiflerdir. Mikserden gelen cılız sesi alıp binlerce wattlık kocaman bir elektrik sinyaline dönüştürürler. O zaman size bir soru. Bu hoparlörler neden böyle kavisli? Çünkü ses stadyumda, konser alanında hem en arkadakine hem de en öndekine aynı anda gecikmesiz gitmesi gerek. Ve şiddet kaybolmadan. En üstteki hoparlör en uzağa, en alttaki hoparlör ise ön tarafa bakar. Ve en alta dizilen devasa subwooferlar göğsünüzü titreten devasa basları üretir. Peki, buraya kadar her şey standart bir konser mantığı. Peki o zaman Rammstein'ın Sonne şarkısının bu canlı kaydı nasıl oluyor da alevler böyle senkronize çıkabiliyor? Işık oyunları anlık olabiliyor, senkron olabiliyor. Hiç düşündünüz mü? Yani sanırım şunu düşünmemişsinizdir. Mikserin başındaki insan aynı anda yanında bir buton var. Ateş ettiği ona basmıyor aynı anda. Sesi dinleyip bir anda. İşin şakası. İşte işin yazılım bilişim tarafı şimdi başlıyor. Kusursuz bir şovun ardındaki gizli kahraman Click Track ve SMPTE timecode sistemidir. Eğer ki hiç yolunuz düştüyse bir video kurgu programı girdiyseniz altta bir tane zaman çizelgesi vardır değil mi? Saat, saniye, dakika, kare. İşte bu mantık aynı şekilde sahnede de çalışıyor. Konser daha başlamadan aylar öncesinden şarkıların ışık şovları, alev patlamaları, ekranda çıkacak devasa videolar bir bilgisayar yazılımında saniye saniye kare ayarlanıyor. Eğer aranızda baterist olanlar varsa metronomu biliyorsunuzdur zaten. Daha doğrusu müzikle ilgilenenler metronomu biliyordur, enstrüman çalanlar. Neyse. Bateristler şarkı çalarken metronoma göre ilerlerler. Bu yüzden kulaklık takarlar ve kulaklıkta metronom olur. O ritme göre çalarlar. Mesela yani örnek olarak diyorum. Ve yani konserde her şey bateriyle başlar. Baterist tamamen bu dijital saate göre çalar. Yani metronoma göre. Sistem şarkı çaldığı sırada tüm cihazlara kare kod gönderir. Yani metronomun her bir tıkında sistem mesela şunu diyor. Rammstein Sonne şarkısının 2. dakika 15. saniye 14. karesindeyiz. Ona göre mesela sistem yazılımı mesela ekrandaki videoyu ayarlıyor. Işık şovunu ayarlıyor. Işık soldan vuracak, sağ taraf kapalı olacak, orta kapalı olacak. Alttan o sırada sağdan alev fışkıracak, orta alev kapalı, işte sol alev açık gibi yine aynı şekilde. Bu planları gerçekleştiriyor diyelim biz. En iyisi konuşamıyorum.
Peki timecode zamanlamayı belirledi. Tik tak tik tak işleyen bir saatimiz var. Ama peki bu devasa hoparlör yığınları, sahnenin önündeki hoparlörler, anlık değişen ışık sistemi nasıl haberleşiyor? İşte burada DMX512 isimli muazzam bir teknoloji yatıyor. DMX, aydınlatma ve ışık sistemlerini kontrol etmede kullanılan dijital bir iletişim ağıdır. Sistemdeki ışık masası örnek olarak 2. dakika 15. saniye 14. kareye geldiğinde timecode sahnedeki ışık kontrol sistemine komutları gönderir. Işık kontrol sistemi de buna göre sahnede hangi ışığın yana döneceğini, hangi ışığın yanıp yanmayacağını belirler veya hangi renkte yanacağını. Ve bunlar sıfır gecikmeyle insan eli değmeden gerçekleşir. Özellikle Rammstein'ki gibi alevli ve patlayıcılı konserlerde bazen yazılım tek başına yetmeyebilir. Burada işin ciddi bir güvenlik protokolü vardır. Ateşin patlayacağını bilgisayar belirliyor, evet. Ancak alev makinesinin oradaki teknisyenin parmağı her zaman sürekli bir deadman switch'in üstünde durmak zorundadır. Peki bu nedir? Türkçesi ölü adam anahtarı olan bu teknoloji eğer sahnede bir alev şovu sorunu olursa ya da alevin kullanılacağı an geçilirse teknisyen elini çeker, parmaklarını çeker ve bilgisayar ateşle komutunu gönderse bile alev makinesi bu komutu onaylamaz, gerçekleştirmez. Yani eninde sonunda kodlar çalışır ancak insan güvenliği her zaman bir adım daha öndedir. Peki yazılım veya donanım çekerse ne olur? Yani şu anda aramızda elbette ki yazılımla uğraşanlar vardır. Küçük, büyük fark etmez. Daha yani oradaki ufacık bir kod bloğumuz bile çökebiliyorken küçük bir hatadan milyon dolarlık bir organizasyonun olduğu ve 80 bin kişinin izlediği bir konserin altyapısındaki bilgisayarlardan biri çökerse şov iptal mi olur, durur mu? Asla durmaz. Çünkü profesyonel sektörde yedekçilik kavramı hayati bir önem taşımaktadır. Mikserden hoparlöre giden tek bir hat vardır. Timecode sistemine giden iki ayrı hat vardır. Biri ana hattır, biri de yedek hattır. Genelde timecode cihazları iki bilgisayar halinde çalışır. Eğer olur da ana bilgisayarda bir sorun olursa ikinci bilgisayar kaldığı yerden devam eder. Ve bu değişim milisaniyesinde olur. Yani hiçbir kesinti olmadan. Ve bu teknolojideki ağ topolojisi öyle bir kuruluyor ki olur da siz birinci bilgisayardan giden kabloyu baltayla koparsanız anında bile hemen ikinci bilgisayar devreye girip anında veri iletmeye devam edebiliyor kaldığı yerden. Tabii bir de işin uzmanlık tarafı var. Bu tür büyük sistemlerde sıfır gecikmeli bir ağ kurmak için aşırı iyi bir bilişim mühendisi olmanız lazım. Özellikle sevgili izleyiciler. Artık biliyorsunuz ki sahnede sadece sanatçılar ter dökmüyor, emek harcamıyor. Arka tarafta kocaman bir mühendislik ordusu var. Bugün sizlerle birlikte sahnenin arkasındaydık. Ve umarım bir gün ben de o devasa stadyum konserlerinde çalışmak istiyorum. Eğer ki bu videomu sonuna kadar izlediyseniz teşekkürler. İçeriklerim ilginizi çektiyse diğer videolarıma bakabilirsiniz. Ben Arif, benden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.